Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsme Şahin Hanım. Biraz önceye kadar neden beni buraya davet ettiklerini anlamamıştım. Ama şimdi fark ettim. O kadar güzel başarı öyküleri dinledik ki bir tane de başarısıza ihtiyaç vardı. O da benim. Şimdi şaka yaptığımı zannediyorsanız ama tam doğru söylüyorum. Yani gerçek bu. Şimdi birazdan size başarısızlık, yani rolümün gereğini yapacağım ve yaşadığım bütün o başarısızlık hikayesini anlatacağım. Yani çocukken aslında başarısız değilim. Yani üniversiteyi bitirene kadar kendimi başarısız bulmuyorum. Yani iyi huylu bir çocuk asla olmadım. Yani okulda da başarısızdım. Yani sorunluydum. İşte evde de öyle. Yaramaz bir çocuktum. Annem masanın ayağına bağlardı. Hani böyleydi. Sonra evlendikten sonra ne olduysa orada oldu. Ben oradan sonraki süreci başarısız buluyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Lise son sınıfta Antep'te yaşıyorum. Bir arkadaşım, yani okuldan sınıf arkadaşımın evleri 5. katta, bir apartman dairesi. Anahtarı içeride unuttular. Ben yan komşunun penceresinden, o pencerenin kenarındaki pervazdan böyle balkona atladım ve kapıyı açtım. Yani bu kadar deliyim. Böyle sıkıntılı bir adamım. Evlendikten sonra dönme dolaba binmekten korkmaya başladım. Yani ne olduysa, bir de çocuk oldu. Ondan sonra hepten. Tam 18 yıl sürdü bu. 18 yıl boyunca öyle bir hayat yaşadım ki, yani ailem ondan sonra benimle gurur duydu 18 yıl boyunca. Çünkü işte yüksek lisans yaptım, doktora yaptım, hiç bana göre şeyler değil. Sonra çalışmaya başladım. İşte doktoramı bitirdikten sonra Kocaeli Üniversitesi'ne geçtim. Dekan yardımcısı oldum. Yıllarca dekan yardımcılığı yaptım. Ana bilim dalı başkanı oldum. Ana bilim dalı bölüm başkan yardımcılığı yaptım. Senato'da görev aldım. Senato üyeliği. Onun dışında işte fakülte disiplin kurulu üyesiyim, fakülte kurulu üyesiyim, fakülte yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Servet Hocam 2005-2006 yıllarında Ziya Hocamla birlikte, Ziya Selçuk, programları değiştirdiler. Öğrenci merkezli eğitime geçtiler. Kendimi gönüllü talim terbiye kurulu üyesi ilan ettim. Kocaeli'nde yüzlerce konferans verdim. Geziyorum böyle okul ve anlatıyorum. Öğrenci merkezli eğitim. Çünkü Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. Ve işte gidiyorum her yere, öğrenci merkezli eğitim, yeni programları anlatıyorum falan. Çok da sıkıntılı bir şey. Hayatta bana çok şey öğretti. Bir konferans salonunda anlatıyorum falan. Verdiğimiz örneklerde genelde John Dewey'den, işte Piaget'den falan bahsediyoruz. Asistan arkada dolaşırken duyuyor. Diyor ki bana, ya hocam şikayetçi öğretmenler ne diyorlar? Hep diyorlar yabancı örnek veriyor. Hiç mi Türk yok bunun içinde? Haklılar. Ondan sonraki konferansta yerleştiriyorum. Mesela Yunus Emre'den yerleştir. İlim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen bunu nice okumaktır. Ya da Mevlana'dan ya da Hazreti Muhammed'den falan. Bir sonraki konferansta izleyicilerden şöyle bir şikayet geliyor. İçinde gördün mü hiç Atatürk yok. Ne söylediğinizde hiç ilgilenmiyorlar. Arkasından bunun üzerine öyle bir, Servet Hocam da katılmıştı. 2007 yılında Kocaeli'nde büyük bir etkinlik, 1 ay 2 ay süren 13 grubun çalışmasıyla Kocaeli eğitim sorununu araştıran bir çalıştay düzenledik ve raporlarını sunuyoruz. Ve ben de kendi çalışmamı sunuyorum. O kadar uğraştık ki, bu kadar yoğun işin içerisinde bütün zamanımı veriyorum. Her şeyden vazgeçmişim. Öğrenci merkezli eğitim yaparak, yaşayarak anlatma falan diyorum. Daha önce de bir Atatürk spor salonunda yaparken şöyle olmuştu. Öğrenci merkez derken birisi parmak kaldırdı oradan. Buyurun dedim. Biz dedi bugüne kadar sınıfta direksiyonu öğrencilere vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz dedi. Aradan birkaç kişi tak 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 alkışladı. Şöyle durdum. İçimde böyle bir tık etti bir şey. O anda fark ettim ki benim bireysel çabalarımla bu ülkede hiçbir şeyin değişmesi mümkün değil. Arkasından o büyük salonda 600 kişi var. Öğrenci merkezli eğitim falan anlatıyoruz. Atatürk diyor ki öyle eğitim, öyle ameli olmalı ki çocuk okulda öğrendiği her şeyi hayatında kullanabilsin. Salonun arka köşesinden birisi kalktı. Siz dedi Atatürk'ün ağzına adınızı almayın. Ben tam kendimden geçmişim. Nasıl kızıyorum adama, bağırıyorum falan, orada video kameralar. Arkadan 1-2 hafta geçtikten sonra Milli Eğitim bana CD'yi gönderdi. İnanılmaz. İzliyorum kendimi. Bir şok. Bir adam, biraz da kilo almışım. Bir de yaka mikrofonları böyle kemerle takılıyordu. Bezden bir kemer. O da şuradan çıkmış, sanki iç çamaşırım çıkmış gibi. Hafif kilolu, darmadağın bir adam. Tam bir
kızgın boğa, bağırıyorum böyle. Böyle. Resmim var, göstermeyeceğim ama çok çirkin. O anda bende tam koptu ya. Yani şu duydum, 45 yaşındaydım o zaman. Dedim ki 45 yaşında olmak istediğin İsmet Şahin bu mudur? Asla değil. Ertesi gün bütün görevlerimden istifa ettim. Bütün yaşam anlayışımı değiştirdim. Ve bambaşka bir insan olarak bambaşka bir hayatı yaşamaya devam ediyorum şimdi. Bütün başarısızlık öyküm bunun üzerine kurulu. Size de buradan belki küçük bir ders alabilirsiniz ya da ders çıkabilir diye bütününü anlatacağım. Aslında hikaye doğmakla başlıyor hepimiz için. Doğum da tam bir travma. National Geographic'te bir kadının nasıl doğum yaptığını izledim. Şok içinde. Bütün tüylerim diken diken o doğumu izliyorum. İçimden şu geçiyor. Yani ben fark etsem böyle doğacağımı içeride bir yerlere tutunur çıkmayacağım. Yeni doğan çocukları izleyin, hiçbiri mutlu değildir. Derledim sizin için. İzleyin lütfen. Evet. Mali Bey. Şimdi sadece travma bununla bitmiyor. Doğmakla başlıyorsunuz. Tam bir travma. Şaka yok. Sonra devam ediyor. Mesela ondan sonra doğuyorsunuz. Annenizin kucağında anne alıyor falan. Beslenme mesela böyle doğal bir süreçtir beslenme. İhtiyaçtan kaynaklanır. Yani ben inanmıyorum. Hani çevresinde yiyecek bir şeyler olduğu halde açlıktan ölebilecek çocuk yoktur. Ama her çocuk aynı miktarda ve aynı şeyi yemez. Üstelik hani çoğunlukla normal düzeniniz bozulmamışsa can çekmesi dediğimiz şey vücudunuzun ihtiyacı olan şeylerdir. Kadınların aşermesi gibi. Fakat biz bozuyoruz bu süreci. Yani bir kadınların çocuklarını nasıl beslediklerine bakın, tam sıkıntılı bir süreçtir yani. Elinde tabak, kaşık, gel tıkıdık 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 ham ham ham. Ben neler gördüm. Yani bir tanesi örneğin çok tuhaf. Çocuk çıkarıyor, istifra ediyor, dökülüyor ağzından. Kadın toplayıp tekrar ağzına ediyor. Çocuk çıkarıyor, kadın toplayıp tekrar ağzına. Tam kendinden geçmiş yani. Asıl sorunlu çocuk değil, annesi. Şimdi bu süreci bozduğunuz zaman doğal ihtiyaçtan kaynaklanan beslenme sürecini, o zaman çocuk şunu unutur. Yani hani ne zaman yemek yemesi gerektiğini, bu iki şey ortaya çıkar. Ya bir tanesi tepki geliştirir, hiçbir şey yemez. Yani tam yemeğe tepki geliştirir, ya da çocuk obez olur. Çünkü ihtiyaçtan kaynaklanan yeme alışkanlığını ne yaptık? Bozduk. O nedenle doğal olarak oluyor. Bununla kalmaz ki. Öğrenme, unutmayın, her çocuk öğrenmek üzere kurulu dünyaya gelir. Yani bizim yaratılış özelliğimiz bu. Merak içinize konulmuş. Engelleyemezsiniz. Ama çok basit bir cevabı vardır. Her şeyi öğrenmeyiz. Öğrenmenin 3 temel anahtarı var. Yani insanlar ihtiyaç duydukları şeyi öğrenirler. Merak ettikleri şeyi öğrenirler. Bir de değer verdikleri şeyi. Yani bir şeyin bir ihtiyacı, değeri, merakı yoksa onu öğrenmez. Geçici olarak alabilir. Bir gün onu hatırlar ama sonrasında mutlaka unutacaklar. Yani gerçek bir öğrenme meydana gelmeyecek. Ama bakın, böyle çocuk mesela, yeni doğan bir çocuk yürümeye başlar. Emekleme yürüme sürecinde izleyin. O kadar güçlüdür ki o öğrenme isteği, merak duygusu. Sağa sola saldırır, karıştırır her şeyi. Çekmeceleri açar, sehpanın üstü. Hatta izlerseniz çok heyecanla yaptığını görürsünüz. Böyle nasıl saldırır böyle? Ne kadar güçlü bir duygu olduğunu izleyebilirsiniz. Fakat ailenin tepkisi nedir böyle çocuk, yani sağa sola saldıran çocuğa ailenin tepkisi nedir? Ne yapar aileler çoğunlukla? Unutmayınız. Yani ailenin yaptığı da çoğunlukla engellemektir. Yani cıslar başlar, öcüler, cıslar, değil mi? Korkutma dönemi ya da eline vuran daha ileri vakalar. Evini boşaltanlar biliyorum ben. Hani çocuğun ulaşabileceği yerde hiçbir şey bırakmıyor. Evini boşaltıyor çocuğun, etrafını. O kadar kötü ve zararlı bir şey ki farkında değilsiniz. Arka planda çocuğa meraklı olmak iyi bir şey değildir öğretiyorsunuz. Ya da şöyle, hani araştırmak çok da anlamlı bir şey olmayabilir. Ya da cezalandırılabilirsiniz. Sonunda kötü bir şey olabilir. Kızar annen. Bunu öğretiyorsunuz yani bunun sonunda. Ondan sonra da okula gönderiyoruz bir şey öğrensin diye.
Bununla kalmıyor ki. Koruma saplantısı. Sürekli çocuklarımızı koruyoruz. Bir koruma alışkanlığı var. Şununla konuşma, çok ahlaksız çocuk o. Ya da şunu yapma, buraya gitme, şuraya oturma, bunu seyretme, bunu oynama. Yani bütün yaşantısını sınırlıyoruz. Unutmayınız, öğrenmenin tek bir aracı vardır, o da yaşantı. Bir insan ancak düşünerek, tartışarak, konuşarak, oynayarak, yaşayarak kafasında geçirdiği deneyimleri şemalar yoluyla biriktirerek öğrenir. Yaşantı yoksa öğrenme yoktur. Ne kadar erken yaşta, ne kadar çok ve çeşitli yaşantı sağlarsanız çocuğunuza o kadar zeki, o kadar güzel, o kadar sağlam çocuk olduğunu göreceksiniz. Ne kadar kısıtlarsanız, sınırlarsanız, kalıplar içerisine koyar da hep beklentilerinizle boğarsanız bunun da cezasını sonuna kadar siz çekeceksiniz. Her zaman size mahkum bir çocuk olarak yaşamak zorunda kalacak. Her kararını aldığında size danışması gerekecek. Bizler böyle büyüdük. Ya da sürekli modeller gösteririz çocuklarımıza. Çocuk sürekli travma yaşıyor. Bütün ailemizi, bizlere yaptıkları şeyler, yaşantılarımız hep bir travma. Öğrenme için öyle, beslenme için öyle ya da işte koruma ile ilgili yaşantılarımızın sınırlanması. Bir modeller gösterilir. Bak komşunun kızı Ayşe ne kadar başarılı. Ya da kuzenin Ahmet'i görüyor musun? Değil mi? Senin Ahmet ya da Ayşe olabilme şansın yok. Doğan farklı. Kendin olmanı da istemiyorlar. Mutlu değil aile. Ne kendin olabiliyorsun ki olabileceğin en iyi şeydir. Ne de başkası olabiliyorsun. Yani arada böyle kimliksiz kişilikler ya da kişiliksiz kimlikler oluyoruz. Asla mutlu insanlar olarak yaşamıyoruz ve ölmüyoruz. Mutlu insanlar olarak ölmüyoruz. Ölüyoruz. Yani sürekli beklenti çevremizde. Herkes bir şeyler bekliyor. Hani annem babam beklemiyor ki sadece. Kuzenin, halan, dayın, amcan, yanındaki arkadaşın, kankan, öğretmenin hep birilerinin beklentisine cevap vermek için mücadele edip duruyorsunuz. Beynimizi yiyorlar. Bak bunlar araçları. Hep bizden bir şey yapmamızı istiyorlar. Üstelik hiç de işimize gelen hoşlandığımız bir şey değil. Ve gerekçesi sonra faydasını göreceksin. Akıllı ol. Öyle olur mu? Kafanı kullan. Bak Ahmet'i gördün mü? Sen yaparsın. Geleceğini düşün. Ya da çıldırdın mı sen? Sürekli birbirimizi boğuyoruz. Sizler çocuklarınızı boğuyorsunuz. Bizler öğrencilerimizi boğuyoruz. Hep beraber. Boğaz boğaza. Asla kendimiz olamıyoruz. Ve buna da eğitim diyoruz. Dikkatinizi çekerim. Bununla kalmıyor ki. Okulla devam ediyor. Okul süreciyle. Çocuğumuzu okula gönderiyoruz. Evet ya, matematik, fizik, kimya ezberliyoruz. Hepimiz ezberledik. Hatta bunun bir kısmı belki kalıcı öğrenmelere de dönüşüyor olabilir. Akademik bilgi tamam. Hatta sınavlara giriyoruz işte. Olmasaydı kazanamazdık üniversiteleri. Okuyamazdık değil mi? Ama yani bu mu ya? Hani eğitimin işi bu mudur? Yoksa eğitimin amacı bunlar bir araç da yukarıda gördükleriniz. Asıl amacı yani bir öğrencide yaşama becerilerini geliştirmek değil midir? Hissetme becerilerini, düşünme becerilerini, kendi olma kapasitesini geliştirmek. Hani o ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Hiç yok. Okulun yaptığı çok iyi bir şey var, bizi toplumsallaştırıyor. Birbirimize benzetiyor. Tam göremiyorum ışık nedeniyle ama küçücük birlikte bir etkinlik yapabilir miyiz? Daha önce belki yapmışsınızdır ama ben gene de yapmak istiyorum. Şimdi benim söylediğim aklınızdan lütfen geçirir misiniz? 0'dan 7'ye kadar hızla saymanızı istiyorum içinizden. 7'den 0'a kadar hızla sayın. 1 ile 10 arasında bir sayı tutun. Bir renk tutun. Bir meyve tutun. Teşekkür ederim. Kırmızıyı seçenler parmak kaldırabilir mi lütfen? Arkanıza dönüp bir bakar mısınız? Kırmızıyı seçenlere. Elmayı seçenler parmak kaldırsın. Elma. O %60 civarında. Bu çok iyi bir şey. Başka bir şey. Bir de şu. Mesela bir de resim çizin desem ne çizeceğinizi biliyorum. İşte bu. Bu. Buna Ergenekon adını koydum bu resme. Niye biliyor musunuz? Çünkü hani diyorlar ya Orta Asya'dan Türkler çıktılar dağları eritip ateş yakıp demiri filan. Ora işte Ergenekon. Genetik kodumuzda var. Hani Türklere resim çiz deyince bunu çiziyorlar. Versiyonları var. Onun için GTR dedim. Geleneksel Türk resmi versiyon 1 bu. Versiyon 2'si, versiyon 3'ü var. Mesela bunu gösterdiğim zaman hemen itiraz eden olur. Hayır, ağaçlar sivri olacak. Hani bulut gökyüzünde? Martılar M şeklinde. Bunlar versiyonları. Ama özde hep bunu çiziyoruz. Olan ne biliyor musunuz? Olan okulun müfredatı falan değil. Olan şu. Mesela bilye, hani çelik bilye yapıyorlar
arabalar için filan. Çelik bilyeler ilk üretildiğinde kusursuz değil. Hani pütürlü dışında demir parçacıkları, pütürler var. Binlerce demir bilyeyi bir kaba koyuyorlar. İçerine de biraz talaş. Ondan sonra başlıyorlar sallamaya. Demir bilyeler birbirini düzeltiyor o süreç içerisinde. Olan bu. Bizi 40 tane öğrenciyi bir tane öğretmenle bir sınıfa koyuyorlar. 15 yıl boyunca birbirimizi ne yapıyoruz? Sallıyoruz. Ondan sonra bu işte. Resim deyince bu resmi çiziyoruz. Renk deyince kırmızı, meyve deyince elma. Hani yurt dışına gittin şüpheleniyorsun biri Türk mü değil mi? Çiz bir resimde bunu çiziyorsa Türktür kesin. Buyuz. Bunu okulun örtük müfredatı yapıyor. Size söylüyorum yani öyle güzel bir okuldayız, ben hakkını veriyorum ve kabul ediyorum ama bir okuldan yani çok az sayıda okuldan öğreneceğimiz gerçekten iyi şeyler var. Onun dışında maalesef ki çok da böyle olmuyor. Üstelik ben biliyorum bütün bu gelecekte eğitim sistemleri üzerine çalışıyorum. Görüyorum gelecekte asla bu yapı içerisinde bir okul anlayışı olmayacak. Bu sorunlu. Sizler de biliyorsunuz. Kendi deneyimlerinizden bakın. Diyeceksiniz evet ya çok bir şey almadık okuldan. Ne yaptıysak kendi kendimize yaptık. Benim size önerim kendiniz olun. Siz olun. Kendi potansiyelinizi geliştirin. Siz olun. Çocuklarınızın kendi olmasına izin verin. Her çocuk birbirinden farklıdır ve bu çok doğaldır. Çok önemli, bana göre önemli bir tespit. Hepimiz rahatsızız. Psikolojik bir rahatsızlık yaşıyoruz. Bunun adı travma sonrası stres bozukluğudur. Varsa belki bir psikolog falan bilir ne olduğunu. Hayatımız boyunca bu yaşa gelene kadar o kadar çok travma yaşadık ki bunun bizde yarattığı bir etki var işte stres bozukluğu. Ve bunun semptomları da şudur. Her yapacağımız işte millet ne der korkusuyla hareket ediyoruz. Ya da aman bana dokunmasınlar. Çok dikkat çekmeyeyim. Aman beni beğensinler. İyi çocuk olayım. Ailem benimle gurur duysun. Arkadaşlarım sevsin. Ben karışmayayım. Ne olur? Güvenli yaşama. Çekingen, korkak, yani tereddüt içerisinde asla kendi olamayan, kendini gizleyen tuhaf insanlar oluyoruz. Bunu sizler de kendinizde bir derece gözleyebilirsiniz. Hepimizde bu var. İşte bu rahatsızlığın adı travma sonrası stres bozukluğu ve toplum ya okul ya da bu sistemin sonucudur bu. Ve asla kendimiz olmaya izin vermiyorlar. Oysa hepimiz doğuştan iki temel içgüdüyle dünyaya geliyoruz. Yaşama ve çoğalma içgüdüsü. Bunlar dürtüler yaratıyor. Mesela ne gibi? Birisi yaşamak için güçlü olmak zorundasınız. Herkes güçlü olmaya, egemen olmaya çalışıyor bulunduğu ortamda. Çoğalmak için ilgi çekmek, beğenilmek zorundasınız. Ona uygun davranışlar ve duygular yaratıyorsunuz. Bütün bu içgüdüler, dürtüler ve duygular sizin bünyenizde ve çevrenizde birleştiğinde kişiliğiniz ortaya çıkıyor. Hepiniz kiminiz savaşçı, kiminiz barışçı ve çeşitli kişiliklere sahipsiniz hepiniz. Ve asla o doğanızın dışında bir yerde, bir kişi, bir durumda, bir ortamda, bir işte mutlu olma şansınız yoktur. Eğer doğanıza uygun değilse bulunduğunuz yer, durum, kişi, meslek, iş sonunda böyle hani doğan görünümlü şahin oluyorsunuz. Arabalar yok mu? Yani modifiye edilmiş. Şimdi var piyasada geziyor. Öyle oluyorsunuz. Mümkün değil mutlu olabilmeniz ya da başarılı olabilmeniz. Kendiniz olabilmelisiniz. Herkes bu etkinliğin de teması zaten okuduysanız çok da gerçekten etkileyici. Hepimiz kaçınılmaz olarak kendi hayat hikayemizin kahramanıyız, başrolünü oynuyoruz. Ama üzgünüm ki o hikayeyi yazan başkaları oluyor. Siz başkasının senaryosunu yazdığı oyunlarda çoğunlukla başrol oynuyoruz çoğumuz. Size söyleyebileceğim şey hatta bazen o rolleri çok beğeniyoruz. Diyoruz ki oh be tam bana göre. Bazen uygun olduğunuz yer aslında gerçekten ait olduğunuz yerde olmuyor. Yapabileceğimiz en iyi şey biraz asi olmak. Kendimiz olmak için direnme gücümüz olmalı. Yani çocuklarımıza baş kaldırmayı öğretmeliyiz, direnmeyi öğretmeliyiz, kendi olmasını öğretmeliyiz. Ancak senaryosunu kendi yazdığımız oyunlarda bizler başarılı olabiliriz. Rol oynamayla drama, yaratıcı drama arasında iki temel fark anlatıyoruz yöntem olarak, öğretim yöntemi. Rol oynamada diyoruz ki önceden senaryosu yazılmış bir oyunda bir görev alıyorsan ne yapacağın, ne söyleyeceğin belirlenmişse buna rol oynama diyoruz. Ama belli bir durumda doğaçlama yaparak oynuyorsan buna yaratıcı drama diyoruz. Benim bu etkinlikte size gönülden önerebileceğim tek şey var.
Siz hayatınızın dramasını yapın. Asla rol oynamayın başka çizilmiş oyunlarda. Çok teşekkür ediyorum hepinize.